Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda Fibonacci düzeltmesini inceleyeceğiz. Hemen uyarımızı yapalım. Yatırım tavsiyesi değildir, kendi analizlerimizdir. Ben nasıl kullanıyorsam öyle anlatacağım. Bakın şuradan Fibonacci düzeltmesini alıyoruz. Başka tabii ki Fibonacci araçları var. Bunları kullanmayacağız. Bu videoda sadece düzeltmeyi göreceğiz. Şöyle hemen bir örneğini çiziyorum. Buraya Fibonacci düzeltmesi ne zaman keşfedilmiş veya nasıl hesaplanmış, bu detaylarını isteyenler araştırabilirler. Ben sadece Fibonacci düzeltmesinde en önemli bölgeleri belirteceğim ve orayı nasıl kullanıp ticarete dönüştürebileceğimizden bahsedeceğim. Bakın burada 0,236 seviyesi var. 0,382. Bunlar çok değerli değil. Diğerlerinden daha az değerli diyebiliriz. Çok önemli değil. Bizim en çok kullanacağımız 0,5 seviyesi ve 0,618 seviyesi olacak. Ve bunlar bizim için değerli seviyeler. Çok önemli. Ve buraları güzel bir şekilde kullandığımızda çok iyi ticaretten kar yapabiliyoruz. Bunu hemen örnekler üzerinden açıklamaya başlayabilirim. Şöyle bunu kaldıralım. Şimdi silelim bunu. Ve nasıl kullanıldığını hemen örnekleriyle gösterelim. Bakın buradan bir düşüş trendi gelmiş ve trend bozulmuş. Biz burayı kaçırdık diyelim ki. Şu bölgeyi biz kaçırdık ve nereden alacağız? Acaba düşünüyoruz. Neresi daha ucuzlamış bir bölge bulabiliriz? O zaman bize en güzel o bölgeyi iyi hesaplayabilecek ne yapacağız? Fibonacci geri çekilmesini, yani şuradan Fibonacci düzeltmesini alacağız ve hemen başlangıç seviyesiyle bitiş seviyesi, buranın başlangıçla bitiş seviyesine koyuyoruz ve neyi bekliyoruz? 0,5 0,618, mümkünse 0,618, bazen de 0,5'ten dönebiliyor. Şimdi buraya bakın, Fibonacci koyduğumuzda neyi keşfetmiş olduk? 0,618 altın orana geldiğinde buradan çok güzel bir alım yakalamış olacağız ve buradan güzel bir kar elde etmiş oluyoruz. Peki buradaki bu Fibonacci düzeltmesinden edilen kâra bakalım. Buradan alan kişi tepeye kadar ortalama %479, hatta %500'lük, hatta 544'e kadar da çıkmış. Ortalama böyle bir kar elde ediyor. Çok ciddi miktarda gerçekten büyük, yüksek bir kar marjı var. Evet, devam edelim. Diyelim ki bu trendi de kaçırdı. Bakın şuradan başladı, bir de buraya gitti. O zaman bir tane de Fibonacci buraya çizeceğim. Bakın buradan buraya çekiyorum Fibonacci'yi. Neyi bekleyeceğim? 0,618 0,5 geri çekilmesi. Bakın buradan satıcılar yerleşti ve nereye geldi? 0,5 seviyesine. Evet, hemen burayı, bakın fiyat buradan dönüyor yukarı doğru. O zaman burayı değerlendireceğim. 0,5 seviyesini değerlendiriyorum. Bu buradan da yine ne yapılıyor? Kar yazdırıyor kendisi. Buradan da yapılan kar şu tepeye kadar olsa %71'lik bir kar, gerçekten ciddi miktarda bir kar getirisi oluyor. Daha küçük zaman dilimlerinde de hesaplayabilirim. Mesela şuradaki günlükte, bakın günlükte açıyorum bu bölgeyi. Bu küçük akümülasyon, bakın bir tobo var burada aslında. Bu küçük tobo yukarı doğru kırıyor ve bunun düzeltmesini hesaplayacağım. Buradan başlıyor. Bakın şöyle bir hesaplayalım. Evet. Dikkat ederseniz alttaki Fibonacci kaldıracağım. Evet, nereye geliyor? Altın oran seviyesinde, yani 0,618 altın oran seviyesine geliyor. Eğer siz bunu kaçırdıysanız nereden yakalayabilirim dediğinde altın oranı beklersen buradan bir alım yaptığında buradanki kar %29, hatta %30'luk bir kar getirisi potansiyeli taşıyor. Güzel bir şekilde kazanç elde ediyor burada kişi Fibonacci düzeltmesini kullanarak. Fibonacci bu şekilde kullanılıyor. Yani bir trendi baktın başladı ama alım için korkuyorsun, alım için yer belirleyemiyorsun, bulamıyorsun. O zaman Fibonacci düzeltmesinden en uygun alım yerlerini bekliyorsun. Oraya geldiğinde tabii ki hemen onu kâra çevireceksin. Evet, bu şekilde. Şimdi başka bir örneğine daha bakalım. Mesela Otokar'a bakalım. Evet, şuradan başlayabiliriz. Evet, buradan bir trend başlıyor. İstediğiniz yerden, herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. Şuradan başlayacağım. Buradan bir trend yukarı doğru başladığını görüyoruz. Bakın şurada artık fiyat sert bir şekilde düşüyor. Burada daha düşüş yavaşlıyor, ağırlaşmaya başlıyor ve eski düşüşteki high seviyesini temizleyip tekrar düzeltmeye geliyor. Yani aşağı doğru geliyor. O zaman hemen buradan en uygun alım yeri Fibonacci'ye göre hesaplamaya çalışalım. Şöyle. Bakın buradan başlıyor. En dipten en üste kadar çekeceğim. 0,618 seviyesini bekleyeceğim. Altın oran, bakın nokta atışı gelip hemen buradan döndüğünü görüyorsunuz. Çünkü artık bir trend döndü. En uygun alım yeri de neresiydi? Altın oran 0,618'di ve buradan döndüğünü görüyorsunuz.
buradan alan bir kişi tepeye kadar götürdüğünde %71'lik ortalama bir kar getirisi sağlıyor. Bu Fibonacci aracını kullandığında bu şekilde bir kar etmiş oldu. Peki başka nerede kullanabiliriz? Bakalım. Bu trendi devam ettirelim ya da bu trendi devam ettirebilirsiniz. Mesela buradan başladı. Şuradan başlamıştı buraya kadar. O zaman bu 618'in bir de buradaki gidişini hesaplayacağız. Bakın burada da 0.5'e kadar gelmiş. Ve 0.5'e kadar geldi. Buradan aldık ve ne oldu? Bizi yine yukarı doğru taşıdı ve buradan da %75'lik bir kar getirisi sağladı. Evet, temiz bir şekilde her düzeltmeyi kâra dönüştürüyor ve bu şekilde yükselen trendlerde en uygun alım yerlerini yakalamış oluyorsunuz. Fibonacci bu şekilde kullanılıyor ve çok da güzel seviyeler var. Peki buradan da sert düşüş oldu. Şimdi diyelim ki buradan çektin ve bu şekilde bir hesaplamak istedin. En son çünkü buradaydı. Peki burada 0.618'i ben bekledim işte gelmedi veya aldım. Aslında geldi, bakın şurada. İğne aşağı doğru vuruyor. Bakın şöyle sert bir şekilde düşüyor. Tekrar toparladığını görürsünüz. Yani burada mesela günlükte aslında işler çok daha karmaşık hale geliyor. Yani burası, bakın şuradan hemen %20'lik bir kar var burada ortalama. Çünkü geri çekilme hızlı bir şekilde alıcı yakalıyor. Daha sonra yine düşüş devam ediyor hızlı bir şekilde. O zaman hemen stop olacaksın, çıkacaksın. Çünkü bunun başka bir haber ya da işte pandemi düşüşü belki buraya denk gelmiştir. Şimdi hesaplamak istemiyorum. Bu farklı bir haber de olabilir, kötü bir haber de olabilir. Belki ülkeyi ilgilendiren bir çok sıkıntılı bir durum da olabilir. Böyle piyasaları düşüren, işte mesela Amerika'da bankalar batıran bir haberle birlikte belki bu piyasada işte etkilenmiş olabilir gibi. Bazen tutmayabilir. Ayrıca zaten bu trend, bakın burada 2018'den başlamış. Burası 2020. Yani 2 yıldır yükselen bir trend var. O zaman burada 0.618 niye çalışmadı? Bu Fibonacci çok bozuk diyemeyiz. Çünkü burada çalışmış 0.5'ten %20'lik bir ortalama getiri sağlamış. Sonra tekrar aşağı doğru bakın. Satıcılar çok güçlü geldiği için biz de satacağız. O zaman stop olacağız. Yani 0.618'in altına iniyorsa o zaman demek ki daha fazla aşağı gelecek. Daha o zaman büyük trendi hesaplayabilirsiniz. Şöyle çekebilirsiniz. Mesela ilk başladığın yerden en aşağıya çekebilirsin. Tekrar nereye geldiğini görüyorsun. Bakın 618 nokta atışı bir yer. Yani bunlar gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor bu seviyeler. Çok iyi bir şekilde hesaplanmış seviyeler. Fibonacci keşfeden kişi gerçekten çok zihin yapısı güçlü birisiymiş. Ve bu şekilde bakın en alttan en üste çektik. Tekrar altın oran seviyesini bulduk. Ve altın oranını alan kişi tekrardan %64'lük bir kar getirisi sağlamış oldu burada. Yine bunu da hesaplayabilirsiniz. İşte buradan mesela diyelim ki bu düşüşü kâra çeviremedin. Korktun. Çok sert bir düşüş geldiği için korktun. O zaman şuradaki trendin döndüğünü gördüğünde bunun geri çekilmesini hesaplayıp buradan girmeye çalışacaksın. Hemen şöyle büyütelim. Bakın burada bir trend yukarı doğru hareket etti. Bunu kaçırdın. O zaman Fibonacci çekiyorsun ve uygun geri dönüşlerdeki yerleri arıyorsun. Çünkü artık trend tekrar başladığını düşünüyorsun. O zaman 0.5 veya 0.618 altın oranı bekliyorsan altın oranı gelmiyor. Çünkü alıcılar burada çok iştahlı. 0.5'ten döndüğünü gördün fiyatın. O zaman hemen sen de trene atlayacaksın. 0.5'ten gelen bu trende %200 ortalama bir kar getirisi sağlamış oluyorsun. Bu şekilde Fibonacci yine burada ne yapıyor? Seni kazandırmış oluyor, yani sana büyük bir miktarda para kazandırmış oluyor. Buradan aldığın trend, bakın burada bitiyor. Buradan satışlar geliyor. Tekrar bu bölümdeki, bakın bu bölümde çok basit, yani şuradaki bu yükselişin en uygun alım yeri nasıl hesaplayabilirim? Tabii ki Fibonacci aracıyla. Hemen Fibonacci aracını buradan bırakıyorum başlangıç yerine ve bitiş yerine bırakıyorum. 0.618 seviyesi, altın oran seviyesinde tekrar bir alım gerçekleştiriyorum ve yine buradan kar sağlıyorum. Bakın burada yine şöyle, bakın araç çalışmadı. Şöyle %76'lık bir kar getirisi daha sağladım. İşte bu şekilde Fibonacci bir trend yakaladığınızda en uygun fiyatın ucuzladığı bölgeleri bulabiliyor size ve en uygun alım yerlerini sizin için ne yapıyor? İşaretliyor. Bakın burada işaretlemiş 0.618 nerede? 260 liraya ucuzladığında
alabilirsin diyor. Mesela 0.5 seviyesi de 299. 2 kademede alabilirsin. Ama 0.618'de altına iniyorsa o zaman bırakacaksın. Stop olacaksın. Çünkü o zaman başka bir formasyon vardır veya senin göremediğin başka durumlar vardır veya şirket artık pahalı seviyeye gelmiştir gibi başka tabii ki indikatörlerle veya temel analiz, teknik analizi birleştirerek başka yöntemlerle kullanabilirsin. Ama bir trend varsa en ucuz bölge bu şekilde Fibonacci'de bulabilirsin. Mesela en son günümüze gelelim mesela. Agile. Evet, açıyorum. Bakın çok basit. Bazı seviyeler belirledik. Buralarda işte alıcıların biriktiği yerler. Buraya geçiyorum. Şuradan bir yukarı doğru gidiş var. Ben en uygun, bakın şurayı hatta bakalım. Peki fazla zaman almasını istemiyorum aslında. Burayı kesecektim mesela görmemiş olsak. Belki onu başka bir videoda hazırlayabilirim. Diyelim ki buradan bir hareket başladı. Hareketimiz şu. Buradan aldılar, götürdüler buraya. En uygun alım yeri neresi? Hemen hesaplayalım. Bakın 0.618. Altın oran seviyesi ve buradaki bu şirket ucuzladığı seviye kaçmış? 21.78 nokta atışı. Geliyor iğne. Bakın iğne olarak kalıyor. Hemen aynı gün, aynı bakın günlükte aynı gün alıcıyla karşılaşıyor ve yukarı doğru dönüyor fiyat. İşte buradan kişi alım yaptıysa ne kadar kazanıyor? Yani bunun bu kadar yükseleceğini tabii tahmin edemeyiz. Düşüş için de Fibonacci kullanabilirsiniz. Onu başka bir videoda yine ikinci bir video hazırlayabilirim. Buradan ortalama bakın %56'lık bir kar getirisi, çok ciddi miktarda %56, yani bir servetin yarısını kadar kar getirisi sağlıyor. Fibonacci aracını kullananlar burada gerçekten kar etmiş. Güçlü bir miktarda kar etmiş oluyor. Şimdi aşağı tekrar düşüyor. O zaman başka alım yerleri, yani şuraları 15-16'lar belki gelirse bunları değerlendirebileceğiz. Yine buralarda başka formasyonlar oluşuyor, işte ikili tepe gibi. Bu şekilde arkadaşlar Fibonacci anlatmaya çalıştık. En uygun alım yerleri bulmamızda faydalı bir şekilde bir araç, yani bulmamızı sağlıyor. Umarım sizler için faydalı olur. Bol bol örnekler çözün, kendinizi test edin ve en uygun, en ucuz alım yerlerini ticarette kâra dönüştürmeye çalışın. Sağlıcakla kalınız.